Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilek. Bugün sizlerle dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir peynirli börek tarifi paylaşmak istiyorum. Dilerseniz hiç oyalanmadan hemen tarife geçelim. Böreğimiz için 16 adet baklavalık yufkaya, 2 adet de normal yufkaya ihtiyacımız var. Öncelikle böreğin altında ve üstünde kullanacağımız baklavalık yufkaları hazırlayacağız. Böreği hazırlayacağımız tepsiyi yufkaların üzerine yerleştirelim. Tepsi boyutunda olması için kenarlarda kalan fazlalıkları keserek ayıralım. Yufkaları kurumamaları için temiz bir mutfak havlusunun arasında bekletelim. Böreğimizi hazırlamaya geçmeden önce 200 gram tereyağını eritelim ve üzerindeki köpükleri temizleyelim. Ardından da sosumuzu hazırlayalım. Bir karıştırma kabına 2 adet yumurta ile 1 bardak sütü ekleyerek iyice çırpalım. Şimdi tepsimizi alalım. Erittiğimiz tereyağı ile kenarlarını ve tabanını güzelce yağlayalım. Böreğimizin güzel kızarması için iyice yağlamamız önemli. Daha sonra da hazırladığımız baklavalık yufkaların 8 adedini her katın arasını tereyağı ile yağlayarak tepsiye yerleştirelim. 8 kat yufkayı aralarına tereyağı sürüp yerleştirdikten sonra dilimler halinde keselim. Benim tepsim çok büyük değil, ben 12 dilim olacak şekilde kestim. Siz kendi tepsi büyüklüğünüze göre dilimleri ayarlayabilirsiniz. 1 adet böreklik yufkayı parçalar halinde koparalım. Hazırladığımız sosa batırarak tepsimize yerleştirelim. Tüm parçalar bitene kadar sosa batırıp süzerek tepsiye yerleştirmeye devam edelim. Sıra peynirlere geldi. Ben bugün rendelenmiş mozzarella ve rendelenmiş kaşar peyniri kullandım. Üzerine de dilimlenmiş mozzarella peyniri koydum. Ama peynir tercihi tamamen sizin isteğinize bağlı, evinizdeki malzemeye bağlı. İstediğiniz her türlü peynirle yapabilirsiniz. Şimdi tekrar 1 adet böreklik yufkayı yine parçalara ayırıp sosa batırarak peynirlerin üzerini kapatacak şekilde tepsiye yerleştirelim. Kalan sosumuzu da yufkaların üzerine dökelim. Son aşama olarak da yine kalan 8 adet baklavalık yufkayı aralarını yağlayarak tepsiye dizelim. En son katın üzerini de tereyağıyla bolca yağladıktan sonra artık böreğimizi pişirebiliriz. Ben bugün böreği ocakta pişireceğim ama isterseniz fırında da pişirebilirsiniz. Hangisinin için daha kolay geliyorsa, aralarında büyük bir lezzet farkı kesinlikle yok. İkisi de çok lezzetli oluyor. Eğer ocakta pişirecekseniz kesinlikle kısık ateşte kontrollü bir şekilde alt kızarana kadar pişirelim. Çevirmek için aynı boyuttaki bir tepsiyi tereyağı ile iyice yağlayalım. Böreğimizin altının pişip pişmediğini spatula yardımıyla kenarlardan hafifçe kaldırarak kontrol edebilirsiniz. Yağladığımız tepsiyi böreğin üzerine yerleştirerek dikkatli bir şekilde ters çevirelim. Böreğimizin altı da kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirmeye devam edelim. Ve işte bu kadar. Böreğimiz servise hazır. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, krema gibi peyniriyle gerçekten muhteşem bir börek. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Yaklaşan Ramazan ayı boyunca da kurtarıcı bir yemek olacağını düşünüyorum. Çıtırtısını da buradan duyabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Daha sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.